Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Bugün yeni bir videoda daha sizlerle beraberim. Bugün TradingView üzerinden hareketli ortalama stratejisinde bu hafta için çıkan hisse senetlerini sizlerle paylaşacağım. Ve bu hisse senetlerinin teknik analizlerini yaparak hangisinin gerçekten alınmaya değer olduğunu veya hangisinin takip edilmeye değer olduğunu sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Ondan önce YouTube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. 213 tane video çekmişim daha önce ve 15.000 aboneye ulaşmışım. Bunlar tamamen sizin sayenizde ama sizden ricam lütfen videoları sonuna kadar izleyin ve beğendiyseniz beğenin. Ayrıca abone olursanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü sizin beğenileriniz ve abone olmalarınız bana bir motivasyon kaynağı oluyor. Biliyorsunuz bizim kanalımız bir eğitim kanalı ve daha çok eğitim içeriği geliyor. Daha iyi içerikler geliyor. Bunlar tamamen beni motive ediyor arkadaşlar. Bunu da size belirtmek istedim. Bugün az önce bahsettiğim gibi hareketli ortalama stratejisini kullanacağız arkadaşlarım. TradingView üzerinden kullandığımız bu strateji ile 500 küsür hisse senedinden 5 tane hisse senedi bulduk. Ve bu stratejinin taramasının e, kriterlerini şimdi ekrana getiriyorum arkadaşlarım. Gördüğünüz üzere göreceli hacmin 1.3'ten büyük olmasını istedik. Bunun sebebi bizim inceleyeceğimiz hisse senetlerinde en azından hacmin ortalamadan büyük olmasını istememiz. Bir haftalık değişimin %15'ten küçük olmasını istedik arkadaşlarım. Bunu neden istedik? Çünkü biz bir haftalık değişim küçüktür %15 demeseydik belki de bir haftada %20, %30 yani işini tamamlamış hisse senetlerini bizim önümüze çıkaracaktı. Ama bizim buradaki kriterimiz bizim hisse senetlerini gitmeden yakalamamızı sağladı. Siz isterseniz bu değeri 10'a da çekebilirsiniz. Ben 15'te kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlarım ama onda da bakılmaya değer hisse senetleri çıkar eminim. Buradaki ana stratejimiz şu arkadaşlarım. Üstel hareketli ortalama 5, yukarı keser üstel hareketli ortalama 20. Bildiğiniz üzere arkadaşlarım küçük periyotlu hareketli ortalamayı, büyük periyotlu hareketli ortalamayı yukarı yönlü kestiğinde bu bizim için bir alış sinyalidir. Bu sadece 5 ve 20 ile geçerli değil. 50 ve 200'de de geçerli. Yani buradaki 5'imiz 50, 20'miz de 200'de olabilirdi. Bir de arkadaşlarım burada 5 hisse senedi bu taramadan çıktı diye bu 5 hisse senedini gözümüz kapalı almamalıyız. Yani bunların grafiklerini açıp incelemeliyiz. Teknik olarak nasıl, hatta temel olarak nasıl gidip bakmalıyız. Takas olarak nasıl gidip bakmalıyız. Yani bir meyve alırken bile 5-6 farklı esnafa gidiyoruz bir pazarda değil mi arkadaşlar? Ama bizim için hisse senedi almak çok kolay olmuş. Yani görüyorum veya işte Twitter'da, Telegram'da, YouTube'da, şurada, burada biri bu hisse senedini yazdı veya önerdi veya bir resmini paylaştı diye gidip direkt almamalıyız. O hisse senedi tarihi zirvesinde olabilir arkadaşlarım. O hisse senedi bir haberi fiyatlıyor olabilir. O hisse senedinde manipülasyon, spekülasyon her şey yapılıyor olabilir. Sizin o gördüğünüz Twitter'daki, Telegram'daki, şuradaki, buradaki insanlar para karşılığı o hisseyi size pazarlıyor olabilir. O yüzden hangi hisse senedi olursa olsun mutlaka grafiğini açıp teknik olarak o hisse senedini kendiniz incelemelisiniz arkadaşlarım. İlk hisse senedimiz Genil arkadaşlarım. Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketleri. Bir haftalık projeksiyonda bakıyoruz. O yüzden çok uzun bir dönemi kapsıyor. Yani şu an sizin grafikte gördüğünüz dönem yaklaşık 1,5-2 senelik dönemi kapsıyor. Şimdi bu hisse senedi çok güzel hareket yapmış. Yani yukarı yönlü trendlerde bakıyorsunuz bu trend sekmeden veya bir ara vermeden direkt yukarı yönlü gitmiş. Aşağı yönlü trendlerde direkt düşüş olmuş. Yani bir yükseliş işte bir hafta düşsün, 2 hafta yükselsin veya 2 hafta düşsün, bir hafta yükselsin tarzı olaylar olmamış arkadaşlar. Yükselişlerde tam yükselmiş, düşüşlerde tam düşmüş. Burada zaten bir kanal içinde hareket ettiğini görüyorsunuz. Şimdi aşağıda hacim barların altında işte ayların ve senelerin olduğu bir kısım var. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Temmuz ayı ile Ekim ayı arasında bakın arkadaşlarım. Burada bir yükseliş görüyoruz ve bu yükselişte hacim ortalamanın üzerinde, yani hacimle yükseliş desteklenmiş. Bu bizim istediğimiz bir şey. Yine 2024 ile Nisan arasındaki yükselişe bakacak olursanız hacim ortalamanın üzerinde ve yükselişte olmuş. Bu da bizim istediğimiz bir şey ama son hani Nisan'ın ve Temmuz'un ortasından Ekim ayına kadar olan yükselişe baktığınız zaman bir hacim göremiyoruz. Yani ortalamanın altında bir hacim, fakat yine yükseliş görüyoruz. Yani burada suni bir yükseliş olmuş arkadaşlarım. Burada zaten haftalık projeksiyonda baktığımız için son iki mum barında da kırmızı yakmış. Daha önceden baktığımız üzere hisse senedinde kırmızı yandığında kanalın dibini görüyor. Burada da benim tahminimce kanal dibine gidebilir. Hani ekstra bir şey olmazsa, burada bazen tahtacılar sizi hisselerde tuzağa çekmek için hisse senetlerini bu tarz taramalara sokabiliyor arkadaşlarım. Benim şahsi fikrim, mesela ben bu hisse senedini tekniksel olarak beğenmedim. Zaten tarihi zirvesine de yakın arkadaşlarım, gördüğünüz üzere. Şimdi bir başka hisse senedimiz arkadaşlar. Güler Yatırım Holding Anonim Şirketleri. Yine biz buna da bir haftalık bir projeksiyonda bakıyoruz arkadaşlarım. Bu hisse senedi yükselişlerini yapıp sonra düşüşünü yapıp yasaya bağlayan bir hisse senedi. Yani işte birikim, dağıtım ve
düşüş şeklinde ilerliyor arkadaşlarım. Yataya bağladığı zaman bir hafta yeşil yakıyor, bir hafta kırmızı yakıyor. O yüzden benim sevmediğim hisse senetlerinden bir tanesi. Yani bu yapıdaki hisse senetlerini sevmiyorum. Bu hisse senedinin özelini söylemiyorum. Hisse senedine bakıldığı zaman yine yatay projeksiyonda, fakat zirveye yakın bir yatay projeksiyonda. Burada belli bir destek ve direnç noktası arasında hareket ediyor. Yani 6-8 lira arasıyla 12-14 lira arasında hareketlerini sürdürüyor arkadaşlarım ve şu an 12.36 ile kapatmış. Yani bu direnç noktasına çok yakın arkadaşlarım ve direnç noktasını denediği noktalarda hacmin ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bu hisse senedi şu şekilde takip edilebilir arkadaşlarım. Yukarıda çizmiş olduğum direnç noktası olan işte 13.50-14 seviyelerini aşarsa ve hacimli bir şekilde aşarsa bu hisse senedi arkadaşlarım güzel bir marj yaratabilir. Fakat dediğim gibi ön koşulumuz bu hisse senedinin mevcut bizim belirlediğimiz direnç noktasını aşması, o direnç noktasını aşması sonrasında hisse senedi takibe alınabilir. Koleksiyon mobilya sanayi anonim şirketleri. Biz buna bir günlük projeksiyonda bakıyoruz arkadaşlarım. Hisse senedi gördüğümüz üzere 2024'ün başından beri bir üçgen formasyonu yapıyor. Üçgen formasyonunun yukarı direnç diye adlandırabileceğimiz noktası aynı zamanda hisse senedinin düşeni arkadaşlarım. Aşağıdaki destek noktası da gerçekten güzel çalışmış. 2024'ün başında bir 2-3 defa temas olmuş ve bu son aylarda da yine temaslar görüyoruz arkadaşlarım. Düzeltiyorum, son günlerde de temaslar görüyoruz. Bu hisse senedindeki bizim önemli değerimiz 5.5 seviyeleri arkadaşlarım. 5.5 seviyelerini yukarı yönlü kırarsa hem üçgen formasyonunu yukarı yönlü kırmış oluyor hem de düşeni kırmış oluyor arkadaşlarım. Dediğim gibi 5.5 seviyesi kırılırsa bu hisse senedi de takibe alınabilir. Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketleri. Yine buna da bir haftalık projeksiyonda bakıyoruz arkadaşlarım. Yaklaşık 1,5-2 senelik bir dönemi kapsıyor bu projeksiyon. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlarım hisse senedi yine yükselen bir kanal içinde hareket ediyor. Fakat bu hisse senedinde ilk hisse senedimizdeki gibi kanalın direncine gideyim, oradan döneyim, tekrar destekten döneyim tarzı bir yaklaşım yok. Burada geliyor mesela işte ortalarda bir yukarı veriyor, sonra tekrar aşağı gidiyor. Kanalın desteğine gidiyor, tekrar yukarı gidiyor. İşte bu yukarı çıkan hattın ortasından tekrar aşağı dönüyor. Tekrar yukarı çıkıyor. Yani böyle enteresan hareketler yapıyor arkadaşlarım. Yine bu da bizim küçük hisse senetlerinden görmeye alışık olduğumuz hareketler. Yani çok ani yükselişler de görüyoruz. Çok ani düşüşler de görüyoruz arkadaşlarım. Fakat burada bu hisse senedinde benim dikkatimi çeken hisse senedinde top olması. Yani ters omuz, baş omuz formasyonu. Burada da çizdim arkadaşlar. Sol omuz, baş, sağ omuz şeklinde. Ve bu Tobo'nun hedef fiyatı 17.70 seviyelerini gösteriyor arkadaşlarım. Bu seviyede bizim daha önceki zirve seviyemiz. Formasyon takip edilmeli arkadaşlarım. Formasyon çalışırsa belki işleme girilebilir. O da tabii ki stop loss kullanarak. Bu tüm hisse senetlerinde stop loss kullanma işi geçerli. 17.70'e kadar takip edilebilir eğer formasyon çalışırsa. Son hissemiz Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketleri arkadaşlarım. Bu un sektöründe şöyle bir şey var. Şimdi Rusya'dan gelen haberler bu un sektörünü çok ciddi etkiliyor. Bildiğiniz üzere siyasi olaylar dönüyor orada. İşte hani Putin bir izin veriyor, bir izin vermiyor. İşte un yüklü gemiler Türkiye'ye geliyor veya buğday üzerine farklı tasarrufları oluyor devletimizin. O yüzden bu hisse senedi de 2024'ten sonra veya hani şunu da söyleyeyim 2023'ün ortasından sonra çok oynak hareketler yapmaya başladı. Ben bir dönem bu hisse senedini alıp satma tarzında işlemler yapmıştım arkadaşlarım. Daha önceki döneme baktığımız zaman hisse senedi gerçekten bir yükseldiği zaman mesela %100 yükseliyormuş arkadaşlarım. Düştüğü zaman da yine eski noktasına geliyormuş ama son zamanlarda hisse senedi ani yükselişler ve ani düşüşler yaşıyor. Yani bu hisse senedi uzun vadeye tutunmalık bir hisse senedi değil arkadaşlarım. Kısa vadede trade edecekseniz alıp satmalık bir hisse senedi ama bu da terste bırakma ihtimalini çok arttırıyor. Zaten hisse senedi şu an tarihi dip noktalarına biraz yaklaşmış durumda. Tarihi de dip demeyeyim de hani eski dibine baktığımız zaman ta 2023'ün Mayıs aylarında bu dibi yapmış. Şimdi şu zamanlarda yine o seviyeye yaklaşmış arkadaşlarım. Buradan yani 5.41 seviyesinden dönebilirse ve mevcut olan üçgen formasyonunu yukarı yönlü kırarsa bu hisse senedi takip edilebilir arkadaşlarım. Ama dediğim gibi uzun vadede ben bu hisse senedinden çok ciddi bir performans beklemiyorum.